Merhaba. Bugün annelerimizin elinden çıkan klasik peynirli poğaçayı sizler için %100 diyabete uygun hale getirdik. Bir tanesinde sadece 1,4 gram net karbonhidrat var. İlk iş kuru malzemeleri bir kapta buluşturuyoruz. 60 gram ince öğütülmüş okara ununu bir kaba alıyoruz. Okara ununun yapım linki ekranın üstünde veya açıklamalarda. Keten tohumu unu 30 gram. 10 gram psilyum tozu. Bunlar bizim lif ve tokluk üçlümüz. Üstüne bir paket yani 10 gram kabartma tozu. Yarım çay kaşığı yani 2 gram tuz. Ve poğaçaya o mis gibi kokuyu veren malep. 2 silme çay kaşığı yeterli. Çırpma teliyle iyice bir karıştırıyoruz. Topak kalmasın, homojen olsun. Glutensiz hamur biraz nazlıdır, ilgiyi sever. Şimdi başka bir kapta ıslak malzemeleri buluşturuyoruz. Eritilmiş ve ılık vaziyette 25 gram tereyağı. İsterseniz tereyağı yerine 35 gram zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Üstüne 60 gram yoğurt. Bu arada yoğurt kıvamlı olsun, sulu olmasın. Karışımın üzerine 1 adet yumurta ilave ediyoruz. 6 gram yani 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekliyoruz. 60 mililitre yani 1/3 bardak su ilave ediyoruz. Şimdi ıslak karışımı krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyoruz. Islak karışımı kuru karışıma döküyoruz. Spatula ile önce alttan üste, sonra kenarlardan ortaya doğru 1 dakika boyunca yoğuruyoruz. Daha sonra 15 dakika boyunca dinlendiriyoruz. Bu arada fırınımızı açalım ısınsın. Alt üst pişirme ve 180 dereceye ayarlıyoruz. 15 dakika doldu. Hamur toparlandı. Elimizi hafifçe yağlayalım. Hamuru önce rulo haline getiriyoruz, sonra da bu ruloyu 6 eşit parçaya bölüyoruz. Bu parçaları elimizle bastırarak veya yağlanmış bir merdane yardımıyla daire haline getiriyoruz. Sonra içine peynir ve maydanozdan yapılan harcı koyuyoruz. Ardından kenarları birbiriyle birleştirerek kapatıyoruz. Bu poğaçaları bir tepsiye fırın kağıdının üzerine yerleştiriyoruz. En son üzerlerine yumurta sarısı sürüyor ve çörek otu serpiyoruz. Size ve diyabetinize dost toplam 6 adet poğaçamız fırına girmeye hazır. Poğaçalarımız fırında yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişecek. Üzeri nar gibi kızaracak. Süre bittiğinde poğaçalarımız artık yemeğe hazır. Afiyet olsun. Bu lif zengini ve çok düşük karbonhidratlı poğaçayı gelin klasik bir peynirli poğaça ile karşılaştıralım ki tarif neden ortaya çıktı anlaşılsın. Bizim 1 adet diyabetik anne poğaçamızın net karbonhidrat değeri 1,4 gram. Klasik bir poğaçada ise bu değer çok yüksek, 30 gram. Peki bu glisemik değerlerin bu kadar farklı olması vücutta neleri değiştirir? Yüksek glisemik etkili beslenme en çok pankreası zorlar. Zamanla da karaciğer, damarlar ve kalp üzerinde ek yük oluşturur. Gelin 6 saatlik glisemik etki grafiğine bir bakalım. Kırmızı renkte gördüğünüz gibi sadece 1 adet klasik poğaçayı yediğinizde bile vücudunuz adeta fazla mesaiye geçiyor. Artan metabolik etki ile mücadeleye başlıyorsunuz. Ama bizim sarı renkteki diyabetik poğaçamızın kan şekerine etkisi belli belirsiz. Orada var ama etkisi yok denecek kadar az. Siz hangisini tercih ederdiniz? Diyabet aşçıları olarak bizler bugün diyabetik mutfağa poğaçayı yeniden soktuk. Gelecek haftada sizi hem %100 diyabetik hem de lezzetli yeni bir yolculuğa çıkaracağız. Videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Gelecek sefer görüşmek üzere, hoşça kalın ve sağlıklı kalın.